Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen çilek reçeli tarifi ile geldik. Tam ölçülüdür. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçelim. 4 kilo çilekten ve 2 kilo çilekten yapacağız. Ayrı ayrı. Biri tereyağlı, biri tereyağsız. Çünkü çok yapan var, az yapan var. Tüm detaylarını, püf noktalarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım inşallah. Bir kasa çileğimiz var. 4 kilo kadar. Kullandığınız çileklerin ezik ve çürük olmamasına dikkat edin. Biz reçellik çilek aldık. Biz küçüklü çilek tercih ettik. Eğer büyük çilek kullanacaksanız ortadan ikiye ayırıp kullanabilirsiniz ama biz kesmiyoruz. Pazardan alır almaz hiç bekletmeden annem çilek reçeli yapıyor. Çünkü çilek beklerse hemen kötüleşir. Sizler de imkanınız varsa bekletmeden çilek reçeli yapın derim. Aysel Sultanım çilekleri gümüş gibi yıkayıp sap kısımlarını ayıklarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimizden rica ediyorum. Yoruma kalp olur, emoji olur, gönlünüzden ne koparsa, nereden izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca videolarımızı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Çilek sap kısımlarını ayıklamadan yıkayalım. Çünkü sap kısımlarını koparıp yıkama işlemi yaparsak işlerine su dolabilir. Aysel Sultanım öyle söyler her zaman. 4 kilo çileği uygun bir tencereye aldı Aysel Sultanım. Tencereyi almadan önce süzgeçten süzdürdü. Mutlaka bir 10-15 dakika kadar bekletin. Fazla suyunu salsın. Çilekleri şekere yatırıyoruz. 4 kilo çileğe 2,5 kilo şeker döktük. Çileklerin tatlılık oranına göre ayarlayabilirsiniz şeker oranını. Kapağını kapatıp bir gece bekletelim. Mutlaka bekletiyoruz. Ertesi günü ocağa alalım. 1-2 tur karıştıralım. Çilek reçeli yaparken ocağın yanından ayrılmamaya dikkat edin. Bir anda kaynayıp taşabilir. O yüzden yanından ayrılmayın. Mutlaka başında durun. Büngül büngül kaynadıktan sonra köpüğünü kaşıkla alalım. Bu tarife tereyağı eklemiyoruz. Ama az sonraki çilek reçeline annem tereyağı katacak. O zaman neden tereyağı kattığını tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Videolarımızda annemin yapmış olduğu tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını söylemeye çalışıyorum. Annem tarifleri hazırlıyor. Ben videoya çekiyorum. Tarifi annem söylüyor. Ben seslendiriyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız bizler de gördükçe sizlere dönüş yaparız. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzemeleri yazıyoruz. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Köpüğünü aldıktan sonra içine 3 tane limon tuzu atıyor annem. Bu tarifte çilekleri içinden alıp ayrıca kaynatma işlemi yapmıyor ama az sonra yapacak. Onun da püf noktalarını söyleyeceğim. Orta ateşte pişiriyoruz. Eğer kısık ateşte olursa çilekler eriyebilir. Kıvamını çok koyu istemediğimiz için biraz daha sıvı bırakıyoruz. Ben sıvı seviyorum biraz da. O yüzden anacığım Aysel Sultanım öyle yapıveriyor. Ben de ekmek banıp yiyiveriyorum. Gı tereyağlı ekmekli misler gibi oluveriyor. Siz seviyorsunuz mu çilek reçeli? Bir yorumlara yazın bakayım be. Yaklaşık 1 saat kadar kaynattık. Ara ara karıştırarak dibinin tutmamasına dikkat edin. Sıcakken sıvı görünmesine aldanmayın. Bayağı bir kaynattık. Çilekten çileğe bu oran değişiklik gösterebilir. Reçel sıcakken soğumadan kavanozlara dolduralım. Çünkü sıcakken vakumlanması gerekiyor kapakların atmaması için. Ve de kavanozları önceden yıkadık. İçleri kuru, tertemiz. Kapaklar mutlaka sıfır olmalı. Kapakların atmaması için sıfır kullanıyoruz. Size de öyle öneriyoruz. Tabii ki de tercih meselesi. Reçelleri suyu ve tanesi eşit olacak şekilde kavanozlara dolduruyor annem. Kapakları 2 geri 1 ileri sıkıca kapatıyor. Reçelin kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlayıverin gari. Bu şekilde sıcakken kapaklarını kapatıp ters çeviriveriyoruz. Bir gün böyle duruyor. Ertesi gün düzünü çeviriyoruz. Kilerde güneş görmeyen yerde saklıyoruz. Annem bu şekilde yıllardır yapıyor. Hiç de bozulma olmadı çok şükürler olsun. Eğer reçeli tüketmek için kapağını açarsanız artık dışarıda değil dolapta saklayın.
Aysel Sultanım öyle yapar. Çünkü kapağı açılıyor sonuçta. Bizim burası bir de sıcak oluyor Antalya. O yüzden dolapta saklıyoruz açtıktan sonra. Herkes emek ve malzeme harcadığı için tüm püf noktalarını söylemeye çalışıyorum. Tabii ki sizin de yöntemleriniz varsa yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Şimdi 2 kilo çilekten hazırlayacak annem. Bir 4 kilodan yaptık, bir de 2 kilodan yapacağız. Şimdi değişik bir yöntemle pişirecek. Dediğim gibi şeker oranını çileğe ve damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu sefer biraz tatlımsı olmasını istiyoruz çileklerin. O yüzden 2 kilo çileğe 2 kilo toz şeker ekleyecek annem. Tekrar söylemek istiyorum. Çileklerin sap kısımlarını koparmadan yıkıyoruz. İçlerine su dolmaması için. Bu şekilde gümüş gibi olduktan sonra üzerine şekerini serpiyoruz ve kapağını kapatıp bir gece bekletiyoruz mutlaka. Aysel Sultanım sürekli bir gece bekletir reçelleri. Hiç aynı gün kaynatmaz. Köpüğünü aldıktan sonra içerisine 4-5 tane limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyor anacığım. Tereyağı hem parlaklık veriyor hem de daha fazla köpürmesini engelliyor. Çilekleri dediğim gibi çok kaynatmak istemeyip ama kıvamını koyu olsun derseniz çilekleri süzgeçle bir tabağa alalım ve çilek reçelinin suyunu 5 dakika kadar daha kaynatalım. Ayırdığımız çilekleri ilave edip sıcakken kavanozlayalım. İsterseniz yarım kiloluk, isterseniz 1 kiloluk cam kavanoza yapabilirsiniz. Yarım kiloluğun tüketimi daha kolay oluyor. Daha fazla tüketileceğinde birliği açıyoruz. Az olduğunda yarımlığı açıyoruz. Mutlaka sıfır kapak kullanmaya özen gösterelim. Çünkü eğer kullanılmış kapak olursa atma riski olur. Bu şekilde bir gün ters kalıyor. Ertesi gün düzünü çeviriyoruz. Harika bir şekilde çilek reçelleri 5 yıl geçse bile bozulmuyor. Aysel Sultanım her yıl bu şekilde yapar. Sizlere de göstermek istedik. Bir de büyük cam kavanozda nasıl hazırlandığını göstermek isteriz. Çünkü öyle hazırlayanlar da vardır elbette ki. Onlara da fikir olsun. Herkes emek ve malzeme harcıyor. Yine çilek reçeli kaynatıyor Aysel Sultanım. Çilekleri gümüş gibi yıkayıp üzerine şeker döktüm. Bir gece kapağını kapatıp bekletiyor. Ondan kere ertesi günü gene kaynatıyor ve köpüğünü alıyor. Tereyağı katmıyor. Bunu bir veya yarım kiloluk kavanozlara değil de büyük cam kavanozlar oluyor ya, turşu falan konuyor. Onlara koyarsak eğer onu dışarıda durutmuyoruz. Onu buzdolabında saklıyoruz. O dışarıda durmuyor çünkü o kapaklar iki geri bir ileri kapanmıyor. Eğer öyle büyük bir kavanoza yaparsanız mutlaka buzdolabında muhafaza etmenizi söylemek isterim. Videoyu beğenen elleriniz para görüversin inşallah. Takipte kalın değil mi? Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.